Bu hafta size Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Şimdi anlatacağım haberi gördüm de şöyle bir süre ağzım açık ekrana baka kaldım. Ne diyor bunlar diye. Choi Gyu-hada, bu kadar zor bir ismin olamaz ya. Choi Gyu-ha ne ya? Böyle bir isim mi olur? 22 bölüm ne? Biz çok alışmıştık 10 bölümlere, 12 bölümlere, hatta 6-8'lere falan. 22 şaşırttı şu an beni. Ay, Gongyo'ya da çok yakışır o rol. Secret Garden izleyenlerin gözleri yaşlı. İnanın burada ne demek istediğini anlamadım. Çok da üstüne kafa yormadım açıkçası. Yaşasın. Zaten bu dönemlerde geçiyorsa böyle bir dizinin kötü olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Çok tatlı değil mi kızların böyle roller oynaması? Çok hoşuma gitti. Yani maşallah gerçekten görsel olarak çok hoş bir adam. Dua Lipa dışında hiçbirisini tanımıyorum bu isimlerin ya. Şu rakamlar beni her seferinde şaşırtıyor. 712, 745 korkunç. Tamamen ortalığı karıştıracak olan bir karakter olacakmış bu. Nefret ederim böyle tiplerden. Merhaba arkadaşlar, Zanda Olsun hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Bu hafta size Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Çok güzel dizi haberleri var. Çok sevdiğimiz oyuncuların bu yıl içerisinde çok güzel konulu, birbirinden değişik konulu dizileri vizyona girecek. O yüzden bence bu videoyu kaçırmayın. Ben de bu sebepten dolayı lafı fazla uzatmıyorum ve hemen haber bültenine geçiyorum. Erik ve Nahemi ikinci çocuklarını bekliyor. Shinwo grubunun üyesi, aynı zamanda da bir oyuncu olan Erik'in ajansı Top Media 6 Ocak'ta Erik'in ve Nahemi'nin bu baharda ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. İkili 2017 yılında evlendiler ve ilk çocuklarını 2023 yılında kucaklarına aldılar. Nihayet ikinci çocukları da yakın bir zamanda gelecekmiş. Tebrik ediyoruz kendilerini. The Boys grubunun üyesi Sangyeon askere gideceği tarihi açıkladı. The Boys'un yeni ajansı 100, Sangyeon'un Mart ayında askere gideceğini duyurdu. Ajansın açıklamasını söyleyeceğim size hemen kısaca. Şarkıcı ordu bandosuna başvuruda bulunmuş ve 23 Ocak'ta Askeri İnsan Gücü İdaresi'nden kesin bir kabul bildirimi almış. Askere alınma tarihi 17 Mart olarak belirlendi ve eğitim kampına giriş günü güvenlikle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına hiçbir etkinlik yapmayacaklarını duyurmuşlar. Bunu eskiden çok yapıyorlardı. Böyle K-pop şarkıcıları veyahut ünlü oyuncular askere gidecekleri zaman böyle fanları da oraya gidiyordu ve o kişiyi bir nevi askere uğurluyorlardı. Bu da haliyle o bölgede bayağı bir hareketliliğe sebep oluyordu. Fakat bu olayı sanki son zamanlarda bayağı bir azalttılar gibime geliyor. Çünkü birçok askere gitme haberinde de böyle özel bir etkinlik yapılmayacağı açıklanıyor. Bunun sebebi olarak da genelde diğer askerlere ve onların ailelerine duyulan saygıdan dolayı olduğunu, onları rahatsız etmemek için yapıldığını söylüyorlar. Bu nedenle de hayranlarımızdan ziyaretten kaçınmalarını rica ediyoruz dediler. 2024'te The Boys East Entertainment'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra şirketle yollarını ayırıp grup halinde 100 şirketine geçmişti. Ayrıca grup 31 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar FanCon'ları The Beeland'i düzenleyecekmiş. Bu FanCon dedikleri de fan konferansı diye çeviriyor internet ama yine bildiğiniz fan meeting gibi bir şey muhtemelen. Niye adını değiştirip FanCon yaptılar inanın bilmiyorum. Nasıl bir farklılığı var onu da bilmiyorum. Bu şekilde de şarkıcı askere gidiş tarihini netleştirmiş olduk. Geçiyorum bir diğer habere. Oyuncu Na In-woo askerlikten muaf tutuldu. 17 Aralık'ta Sports Chosun yapmış bu açıklamayı. Onların haberine göre Na In-woo'nun kamu hizmeti çalışanı olarak çağrılmayı bekleyerek geçirdiği 3 yılın ardından yakın bir zamanda askerlikten muaf tutulduğu bildirildi. Oyuncu askeri fizik muayenesi sırasında 4. sınıf olarak sınıflandırılmış. Yani aktif olmayan görev anlamına geliyor. Bu da ne demek? Kamu hizmeti çalışanı olarak çalışabilir askerde. Yani aktif bir şekilde askerlik yapamayacağı anlamına geliyor. Ve 4. sınıf olarak sınıflandırılmasının ardından da alternatif hizmeti planlanıyor. Fakat gerekli zaman dilimi içerisinde askeri iş gücü idaresinden herhangi bir çağrı almadığı için de askerlikten muaf tutuluyormuş. Zaten Kore'de böyle bir şey varmış. Askerlik hizmeti yasasına göre 3 yıl içinde çağrılmayan 4. derece olarak sınıflandırılan kişilere barış zamanı muafiyeti diye bir muafiyet veriliyormuş. 2019'dan bu yana zaten her yıl 10.000 civarı kişi bu muafiyetten faydalanıyormuş. Bu yılda yine Na In-woo da içine katılmış ve yine yaklaşık o civarlarda 10.000 civarında kişi askerlikten muaf tutulmuş. Haliyle bu haberin ardından da insanlar Na In-woo'nun neden 4.
sınıfla sınıflandırıldığını sorgulamaya başladı. Yani herhangi bir sağlık problemi mi var veya geçmişte herhangi bir şey mi yaşadı da bu şekilde aktif askerlik yapamıyor diye şirkete sormuşlar. Şirket de bununla alakalı emin değiliz. Naino'nun kendisiyle bunu teyit etmemiz gerekecek. Fakat kendisi şu anda çekim yapıyor diyerek sorulardan kaçmayı tercih etmiş. O yüzden bununla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı ama belli ki yani bu şekilde sınıflandırıldığına göre sağlığıyla alakalı veya fiziki olarak da bir sıkıntı var gibi görünüyor. İnşallah ciddi bir şey değildir diyelim. Oyuncunun fanları da zaten bu haberi bayağı bir sevinmiştir diye düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer habere. Şimdi anlatacağım haberi gördüm de şöyle bir süre ağzım açık ekrana baka kaldım. Ne diyor bunlar diye. Robert Pattinson Running Man programında kısa süreli görünecek. 20 Ocak sabahı Robert Pattinson Seul'deki bir alışveriş merkezinde yaklaşan filmi Mickey 17 için bir basın toplantısına katıldı. Daha sonra da oyuncuyu Sochon bölgesinde dolanırken, oraları keşfederken görüntülemişler. Ve ilginç olan şu ki tam o saatlerde Running Man ekibi ve oyuncu kadrosu da Sochon'da Robert Pattinson'ın dolaştığı bölgelerde görülmüş. O yüzden insanlar Robert Pattinson'ın Running Man'de görüneceğine dair spekülasyonlar yapmaya başlamışlar. Bu konuyu tartışmaya başlamışlar. Ve tabii ki de Running Man'den bir temsilci çıkıp da hemen konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Kendisi resmi bir konuk olarak katılmadı programımıza. Fakat o sırada çekim yerinin yakınlarından geçiyor olduğu için kısa da olsa göründü programda demişler. Ve bu anı içeren bölümde 9 Şubat'ta yayınlanacakmış. Ben bilmiyordum. Meğersem Robert Pattinson Oscar ödüllü Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun yönettiği yeni film Mickey 17'de rol almış. Daha doğrusu Mickey 17'de Robert Pattinson'ın oynadığını ve onu yöneten kişinin de Parazit'in yönetmeni olduğunu bilmiyordum. Bunu da bu haber sayesinde öğrenmiş oldum. Haliyle Koreli bir yönetmeni çekmiş olduğu bir filmde oynadığı için de Kore'de tanıtım yapmışlar. Tanıtım yaparlarken de Robert Pattinson bizzat orada bulunmuş. Vallahi ben çok heyecanlandım bu haberi gördüğümde. Seviyorum böyle sevdiğim Amerikalı veyahut ne bileyim yabancı oyuncuların, yabancı isimlerin Kore'deki işte Running Man'de özellikle görünüyor olmalarına. Çünkü Running Man'in yeri bende hep çok ayrı. Benim üniversite yıllarımı renklendiren programdır Running Man. Böyle günde 2 bölüm falan mutlaka izlediğimi biliyorum. Çok severek izliyordum. Hastasıydım o dönem. Büyük fanıydım. Ve sayemde de bu arada çok fazla insan Running Man'i izlemeye başlamıştı. Running Man'i tanımıştı. Yıllar önce hatırlıyorum yine bir filmin tanıtımı için Ryan Reynolds Kore'ye gelmişti ve o da dahil olmuştu. O da inanılmaz eğlenceli bir bölümdü. Onun haricinde bir de Tom Cruise'la Henry Cavill'ın da katıldığı, kısa süreli de olsa katıldığı bir Running Man bölümü var. Çok keyifli oluyor. Robert Pattinson da açıklamalara göre resmi olarak katılmamış ama en azından kısa da olsa bir görünmüştür. O an o sırada işte Running Man'in daimi oyuncularının, daimi üyelerinin tepkilerini görmeyi çok istiyorum. O yüzden bu bölüm yayınlandığında da izlemediğim diğer bütün bölümleri bir kenara atarak direkt bunu izleyeceğim muhtemelen. Merakla beklediklerimden bir tanesi oldu. Evet, geldik başta da bahsettiğim o birbirinden güzel dizi haberlerine. Lee Jae-hoon'un yaklaşan dizisinin oyuncu kadrosu ve premier tarihi doğrulandı. JTBC 21 Ocak'ta The Art of Negotiation'ın 8 Mart'ta yayınlanacağını duyurdu. Dizi ekibin yardımıyla yüksek riskli zorlukların üstesinden gelen efsanevi bir müzakereci olarak bilinen bir uzmanın hikayesini konu alacak. Lee Jae-hoon, Sunning grubu büyük bir krizden kurtarmak için çağrılan bir müzakere uzmanı olan Yoon Jona rolünde oynayacak. Yoon Jona bir şirketin değerini hesaplama konusunda çok yetenekli, keskin görüşleri olan M ve A alanında efsanevi bir figür olacakmış. M ve A'nın ne olduğunu da söyleyeyim size hemen. Bunun İngilizce açılımını bilmiyorum ama Türkçesi şu: birleşme ve satın alma demekmiş. Yani bir şirketin başka bir şirketle birleşmesi veyahut bir şirketin başka bir şirketi satın alması veyahut birden fazla şirketin bir çatıda toplanması anlamına geliyormuş M ve A. Bu dizide de başrol oyuncumuz olan Lee Jae-hoon bu alanda uzman olan efsanevi bir kişiyi canlandıracakmış. Kim Dae-myung M ve A ekibi için müzakerelerde uzmanlaşmış bir avukatı canlandıracak. Meslektaşlarıyla bağlantı kurarak ve müzakereleri olumlu bir yöne yönlendirerek duyguyu kendi lehine nasıl kullanacağını bilen bir karakter olacakmış. Sung Dong-il Sunning grubun başkanını canlandıracak. Olağanüstü yetenekleriyle Güney Kore iş dünyasının tarihini yeniden şekillendiren önemli bir isim olacakmış. Bir de son olarak Jang Yoon-song var. O da Sunning grubun mali işler müdürünü canlandıracak. Grubun finansını yöneten kişi kendisi. Bir sonraki başkan için en önemli aday. Fakat sahneye beklenmedik bir şekilde giren Lee Jae-hoon'un karakteriyle de çatışacakmış kendisi. Anladığım kadarıyla çatışacağı için de muhtemelen kötü adam bu olacak. The Art of Negotiation yani Pazarlık Sanatı dizisinin 8 Mart'ta yayınlanması planlanıyormuş. Bayağı ağır bir iş dünyası dizisi belli ki. Şirketler, finanslar, satın almalar, birleştirmeler falan filan derken çok karışık görünüyor gözüme. Valla Lee Jae-hoon'u da çok severim ama bu dizi bana hiç çekici gelmedi. Bakalım, göreceğiz. Belki çok pozitif yorumlar olursa buna da bakarım ama düşük bir ihtimal. Geçiyorum bir diğer diziye. Jang Kyung ve An Eun-jin yeni bir dizi için onaylandı. İkilinin SBS'in yeni dizisi Shouldn't Have Kissed'in başrolünde oynayacağı doğrulandı. İş bulmak için evli bir anne gibi davranan bekar bir kadın
kadının ve ona aşık olan bir ekip liderinin hikayesini anlatacak bu dizi. Jang Ki-young yani başrol erkek karakterimiz bir bebek ürünleri şirketinde Mother TF ekibinin takım lideri rolünü canlandıracak. Kendisi keskin zekası, sakin karar alma yeteneği ve tutkulu azmiyle biliniyormuş iş dünyası tarafından. Fakat bir gün gizemli bir kadın olan Godarim yani başrol kadın karakterimizden hayatını değiştiren bir öpücük aldıktan sonra o kadın ortadan tamamen kaybolduğunda bizim gariban çocuk imkansız aşk ve kaçınılmaz aşk arasındaki derin bir duygusal çatışmayla karşı karşıya kalacakmış. Anıncin de Mother TF takımında iş bulmak için evli bir anne gibi davranan bekar bir kadın olan Godarim rolünü canlandıracak. Yani başrol kadın karakterimiz aynı zamanda da başrol erkek karakterimizi öpüp ortadan kaybolan gizemli kadın rolünde kendisi. Ailesini geçindirebilmek için tam zamanlı bir işe girmeye odaklanmışken kalbi Gong Ji-yook yüzünden beklenmedik bir şekilde sarsılmaya başlayacakmış. Gong Ji-yook dediğinde artık kim olduğunu söylememe gerek yok yani başrol erkek karakterimiz. Biraz karışıktı ama bence yeterince anlaşılır oldu. Tatlı bir romantik komedi gibi duruyor. Bir yandan da iş hayatı falan filan derken geçiyorum bir diğer diziye. Resident Playbook uzun zamandır beklenen premierini netleştirdi. 23 Ocak'ta TVN 2025'in heyecanla beklenen dizisinin tarihini doğruladı. Resident Playbook dediğimiz dizi benim de bayılarak izlediğim Hospital Playlist'in spin-off'uymuş. Bir yan ürünüymüş ve bu dizinin de Nisan ayında yayınlanacağı doğrulandı. Aslında bu diziyi Queen of Tears dizisinin hemen ardından Mayıs 2024'te yayınlamayı planlamışlar. Fakat o dönem uzun süren tıp asistanları grevi yaşanmış ve o grevle birlikte de tıbbi temalı dizilere karşı halkta bir direnç başlamış. Yani insanlar tıbbi temalı dizileri izlemek istememişler herhalde. Öyle bir tepki göstermişler o dönemler. O yüzden de haliyle bu dizi de tıbbi temalı olduğu için, hastane dizisi olduğu için bu diziyi erteleme kararı almışlar yeniden. Bu sefer yayın tarihini 2024'ün ikinci yarısına atmışlar. Sonra artık nedense o tarihte de yayınlayamayıp nihayet artık bu baharda 2025'in baharında diziyi kesin olarak yayınlayacaklarını duyurmuşlar. Resident Playbook Yulce Tıp Merkezi'nin Jongro şubesindeki kadın doğum ve jinekoloji asistanlarının gerçekçi hastane hayatlarını anlatan bir dizi olacak. Dizide Go Eun-jong, Kang Yoo-sok, Shin Si-ya, Han Ye-ji ve Jung Joon-won yer alıyormuş ve biz bu insanların, bu isimlerin dostluklarını, samimiyetlerini, mesleki hikayelerini izleyecekmişiz. Valla açıkçası oyuncuları da pek tanımadığım için normal şartlarda bu dizi asla dikkatimi çekmezdi. Fakat Hospital Playlist'in spin-off'u deyince bayağı bir dikkat çekici oldu. Çünkü ben Hospital Playlist'e zaten bayılıyorum. Benim kanallarımı takip ediyorsanız dizilerle alakalı olanlar özellikle ben böyle sürekli Hospital Playlist överim. Bu da onun spin-off'u bilmiyorum. Yani aynı samimiyet, aynı hikayeler, aynı içerik. Tabii ki de oyuncular farklı ama bir göz kırpmıyor değil bana. Bakalım izleyip izlemeyeceğimi inanın şu an ben de bilmiyorum. Geçiyorum bir diğer habere. TVN'in yeni dizisi The Tyrant's Chef'in kadrosu onaylandı. 24 Ocak'ta TVN, Girls' Generation üyesi Yona, Lee Chae-min, Kang Han-na ve Choi Gi-hwan'ın The Tyrant's Chef dizisinde başrol oynayacaklarını doğruladı. Yona, Paris'teki Michelin'in 3 yıldızlı bir restoranının baş şefi olarak iş teklifi alan neşeli ve kararlı bir şef olan Yeon Ji-young rolünü oynayacak. Fakat Fransa'nın en prestijli mutfak yarışmasını kazandığı gün kendini aniden Choson dönemine yolculuk yaparken buluyor. Ve orada en kötü kral olarak bilinen bir adamla, bir kralla tanışıyor ve ona kendi yemeklerini, füzyon saray mutfağı diyorlar artık her neyse, onu servis etmeye başlıyor. Bu arada kralımızdan da bahsedelim. Lee Chae-min canlandıracak o karakteri. Choson üzerinde mutlak bir güce sahip olan despot bir kral kendisi. Aynı zamanda da bu kralımız seçici bir gurme. Damağı o kadar hassas ki hava koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanan yiyecek farklılıklarını bile fark edebiliyormuş. Kendisinin yolu başrol şef olan kızımızla tesadüfen kesişiyor ve onun yemeklerini tattıktan sonra o kadar etkileniyor ki kendisini saraya davet ederek sarayda çalışmasını sağlıyor. Diğer oyuncuların da canlandıracağı karakterler şöyle. Kang Han-na hırslı ve yetenekli bir cariyeyi canlandıracak bu dizide. Bir şey istediğinde onu elde edebilmek için her şeyi yapabilecek olan ve tamamen ortalığı karıştıracak olan bir karakter olacakmış bu. Nefret ederim böyle tiplerden. Choi Gi-hwa da bu kadar zor bir ismin olamaz ya. Choi Gi-hwa ne ya? Böyle bir isim mi olur? Neyse bu da bu kişi de başrol karakterimiz olan kralın en büyük rakibi Prens Jason rolünü oynayacak. Zalim ve acımasız bir karakter kendisi. Sevmediği insanlardan kurtulmaktan çekinmeyen bir tip. Önceki kralın ölümünden beri gayet zevk ve sefa içinde yaşayan bir karakter olmasına rağmen gizlice Lihon'u yani kralı tahttan indirmek için de her şeyi yapan bir gıcık karaktermiş kendisi. Bu arada Lihon rolü için yani başrol erkek karakterin rolü için Park Sung-hoon seçilmiş aslında. Squid Game 2'de de oynayan bu trans bir
kadını canlandıran bir karakter vardı ya. O seçilmiş fakat ne yazık ki o dönemlerde sosyal medyada paylaştığı Squid Game ile bağlantılı müstehcen bir içerik nedeniyle büyük tartışmalara, tepkilere yol açmıştı. O tartışmalar nedeniyle de bu ayın başlarında dizinin kadrosundan ayrıldı ve onun yerine de Lee Chae-min getirildi. Dizinin şu anda 2025'in ikinci yarısında vizyona girmesi planlanıyormuş. Bu arada çok güzel bir dizi. Konusunu da çok sevdim. Yona tatlı bir tip. Yani öyle çok aşırı fanı değilim ama fena değil. İzleyebilirim. Lee Chae-min'i severim. Tatlı bir çocuk. Kral rolü de güzel olacak gibime geliyor. Konu zaten bayağı ilgi çekici. Bu diziyi muhtemelen izlerim. Ama konu beni bir tık yaraladı. Bunun sebebini ne yazık ki söyleyemiyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. Gong Yoo ve Song Hye Kyo yeni dizi için çekimlere başladı. 13 Ocak'ta yaklaşan drama Slowly But Intensely'nin temsilcisi çekimlerin resmi olarak 12 Ocak'ta başladığını duyurdu. Dizi 1960 ve 70'li yıllarda geçecek. Yayıncılık sektöründeki insanların gerçekçi sahnelerini tasvir eden bir dizi olacakmış. Sahnedeki yıldızların ve bu yıldızları yaratan sahne arkasındaki insanların hayatlarına ele alan bir diziymiş. Dizinin bu yılın ilk yarısında bitirilmesi hedefleniyormuş ve Netflix'te 22 bölümden oluşan bir dizi olarak yayınlayabilmek için görüşmeleri devam ediyorlarmış. 22 bölüm ne? Biz çok alışmıştık 10 bölümlere, 12 bölümlere, hatta 6-8'lere falan. 22 şaşırttı şu an beni. 20 bile değil. Enteresan. Bu arada başrol oyuncuları çok güzel. Yani Gong Yoo'nun zaten fanıyız. Song Hye Kyo'nu da severim ben dizilerini. O yüzden bu diziyi dört gözle bekliyorum şu anda. İnşallah çıkınca bunu da izlemeyi bayağı bir istiyorum. Zaten bir de dönem dizisi ya. 60'lar 70'ler. Ay, Gong Yoo'ya da çok yakışır o rol. Song Hye Kyo'nun da çok nostaljik güzel bir suratı var. O yüzden bu dizi eminim güzel olacaktır. Geçiyorum bir diğer habere. Bloodhounds ikinci sezonuyla geri dönüyor. Woo Do-hwan ve Lee Sang-gi'nin yine Bloodhounds'ın ikinci sezonunda da başrol oynayacağı doğrulandı. Aynı zamanda bu kadroya Rain de katıldı. Dizi bir webtoon'dan uyarlandı. Para peşinde tefecilerin dünyasına adım atan ve çok daha karanlık güçlerin ağına yakalanan iki gencin hikayesini anlatan bir diziydi. İlk sezon Woo Do-hwan bir tefeci şirketini çökerten boksör Gun-woo rolündeydi. Lee Sang-gi'nin karakteri Woo-jin de onun yakın arkadaşıydı ve o savaşında, o tefecilerle olan savaşında ona yardım eden kişiydi. O da yetenekli bir boksördü. İkinci sezonda da bu hikayeye yeni bir kötü adam katılacak. Bu kötü adamı da Rain canlandıracak. Rain, Woo Do-hwan ve Lee Sang-gi'nin karakterlerini yeraltı boks dünyasına çeken en büyük kötü adam olacakmış bu dizide. Vallahi güzel görünüyor. Bunun ilk sezonunu izlemiştim. Bayağı da sevilen bir dizi olmuştu. İkinci sezona Rain'in gireceğini duyduğuma da çok sevindim. İlkini izlediğim için muhtemelen ikinci sezonda izleyeceğim gibime geliyor. Bu diziyi de bekleyenler, sevenler çoktu. Bu sayede ben de bunun haberini vermiş oldum. Kang Tae-ho ve Kim Se-jong yeni bir tarihi dizi için onaylandı. NBC'nin yaklaşan dizisi The Moon Flows in the River dizisinde rol alacak bu ikili. Dizi kahkahasını kaybeden bir veliaht prensle hafızasını kaybeden bir kadının arasındaki aşkı konu alacak. Kang Tae-ho kraliçesini kaybettikten sonra intikam almak için kendi mutluluğunu feda eden bir adam olan veliaht prensi canlandıracak. Uzun zamandır beklediği intikamını hayata geçirmek üzereyken ölen kraliçesine tıpatıp benzeyen Park Dal-hye adında bir kadınla tanışıyor. Park Dal-hye dediği de tabii ki Kim Se-jong'un karakteri ve çok daha garip bir şey oluyor. Bilinmeyen bir sebepten dolayı bizim veliaht prensle hafızasını kaybeden kızın ruhları yer değiştiriyor. Sacred Garden izleyenlerin gözleri yaşlı. Kim Se-jong da veliaht prensle ruhları değişen o karakteri canlandıracak. Bu dizi bu arada Kim Se-jong'un ilk tarihi dizisi olacakmış. Bunun da 2025'in ikinci yarısında yayınlanması planlanıyormuş. Ya bu beni feci heyecanlandırdı. Bir kere başrol oyuncularını çok severim. Kang Tae-ho'ya ayrı, Kim Se-jong'a ayrı. İkisi de çok tatlı insanlar. Kang Tae-ho'nun böyle bir mutsuz halinden sonrasında aşık olunca farklı bir adama dönüşecek kısmı beni heyecanlandırdı. Ondan da öte ruhlarının değişecek olması kısmı beni çok heyecanlandırdı. Zaten yıllar önce hayatımda ilk izlediğim Kore dizisi Sacred Garden'ın da hikayesi buydu. Bir tarafta zengin bir adam vardı. Bir tarafta bir tık böyle fakir olan, daha böyle düz bir hayat yaşayan bir kız vardı. Ve onların ruhları yer değiştiriyordu. İnanılmaz eğlenceli bir diziydi. Bilmiyorum konusu itibariyle komedisi çok olur mu ama Kim Se-jong olacağı için, Kim Se-jong komik bir tip çünkü. Bir de konu buna çok müsait. Muhtemelen eğlenceli komik sahneleri de olacaktır diye düşünüyorum. Bu da dört gözle beklediklerimden. Artık bilmiyorum 4'ten fazla bile olabilir. Geçiyorum bir diğer diziye. Lee Bo-young ve Lee Min-ki'nin yeni bir uyarlama dizide oynayacağı onaylandı. NBC 8 Ocak'ta yapmış bu açıklamayı. Bu ikilinin Kanada dizisi olan Mary Kills People'ın Kore uyarlamasında oynayacağını duyurmuşlar. Dizi ölümcül hastalara ötenezi konusunda yasa dışı yardımda bulunan bir doktor ve onun yasa dışı faaliyetlerini takip eden bir dedektif hakkında kara mizah türünde bir dizi olacakmış. Ötenezinin ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Çok hasta olan veya ne bileyim acıları katlanamayan
dayanamayacak seviyede olan, çok kötü durumda olan insanlara da yapıyorlar bunu, hayvanlara da yapıyorlar. Acılarına son verebilmek için bir ilaç enjekte ediyorlar. O ilaçta bayağı acısız veya çok hafif bir şey oluyor. Onunla birlikte de sakin sakin ölüyorlar. Aslında bir nevi tıbbi yoldan intihar etmek gibi bir şey. Bu dizide de başrol kadın karakterimiz ölümcül hastalara ötenazi konusunda yasa dışı bir şekilde yardımda bulunan bir doktor olacakmış. Zaten ötenazi bildiğim kadarıyla insanlar için yasal değil. Yani en azından bizde değil. Yasal olan ülkeler vardır muhtemelen. Lee Boyong hayat kurtaran ama aynı zamanda da acı çeken hastalara ötenazi uygulayan deneyimli bir acil tıp doktoru rolünü canlandıracak. Lim'inki de beyin tümörü olan ölümcül bir hasta rolünde oynayacak. Sırrı olan büyüleyici bir karaktermiş ve başrol kadın karakterimizle tanıştıktan sonra o da karakter olarak dönüşmeye başlayacakmış. Ağustos ayında da Kang Kyung-un bu dizide oynayacağı zaten onaylanmış, duyurulmuş. O da dizide Woo So-jung'un yani başrol kadın karakterimizin suç ortağı rolünü canlandıracakmış. Burada anlamadığım şey şu, onun yasa dışı faaliyetlerini takip eden bir dedektif hakkında diyor ya. Bu dedektifin kim olduğunu yazmamışlar bu özette. Yani bu Lim'inki mi yoksa Kang Kyung mu, onu inanın ben de bilmiyorum. Ama genel itibariyle böyle enteresan bir hikayesi var. Doktor tarafı özellikle, Lee Boyong'un tarafı. Ötenazi kısmı özellikle enteresan. Yani bilmiyorum, başrol kadın karakterin böyle bir şey yapması, bir de yasal olmayan bir şey yapıyor olması da enteresan geldi bana. Açıkçası Lim'inkiyi de severim ama bakalım, merak ettim. İlginç bir diziye benziyor. Lee Son-bin, Ramiran, Jo Aram ve Kim Yong-dae yeni bir dizide rol alacak. Bu da bir NBC dizisi. Dizinin adı Let's Go to the Moon. 3 kadının geçimini sağlamak için mücadelesini konu alan bir dizi olacak. Lee Son-bin, Maroon Confectionery'de pazarlama ve halkla ilişkiler ekibinde çalışan ve şirketin normal işe alım süreciyle işe alınmayan bir karakteri canlandıracak. İnanın burada ne demek istediğini anlamadım. Çok da üstüne kafa yormadım açıkçası. Normal işe alım süreciyle işe alınmamak ne demek onu bilmiyorum. Aynı zamanda bir de ona satış ekibinde düzensiz işe alımlarla seçilen ve sürekli para kazanmanın peşinde olan Ramira'nın canlandıracağı bir karakter eşlik edecekmiş. Jo Aram muhasebe ekibinde çalışan ve normal işe alım sürecinden geçmeyen ve sadece her günü atlatmaya odaklanan bir karakter olacak. Kim Yong-dae de Profesör Ham olarak bilinen büyük veri görev gücünde bir direktör olan Ham Ji-wo'yu canlandıracakmış. Görüntüsü ve çalışma ahlakıyla ideal bir adam olarak kabul ediliyor. Kendisi Lee Son-bin'le dizide tanıştıktan sonra kayıp hayallerini ve gömülü umutlarını yeniden keşfetmeye başlayacakmış. Çok bir şey anlamadım açıkçası bu özetten ama bu da belli ki bir iş dizisi olacak. İş hayatını anlatan bir dizi olacak. Sevilen oyuncular olduğu için bunu da es geçmek istemedim. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Zamanıyla alakalı herhangi bir açıklama yok ama Let's Go to the Moon diye bir dizi yakın zamanda başlayacak. Belki yine o da bu yıl içerisinde başlayacaktır. Onun da bu şekilde oyuncu kadrosu netleşmiş oldu. Kim Da-mi, Shin Ye-eun ve Ho Nam-jun JTBC'nin yaklaşan dizisi A Hundred Memories'te rol alacak. Bu 1980'lerde geçecek olan gençlik romantik dizisi olacak. Yaşasın. Zaten bu dönemlerde geçiyorsa böyle bir dizinin kötü olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu tarz dizilerin hepsi güzeldi. Hepsini izlemesi çok keyifliydi. Bu dizide sırf şu 1980'lerde geçecek olması nedeniyle beni heyecanlandırdı bir miktar. Şimdi karakterlerinden bahsedeyim. Kim Da-mi, Chonga Transport'un 100 güzergahında kendini işine adamış bir otobüs kondüktörü olan Go Young-rie rolünü canlandıracak. Aslında bu karakter sürekli hareket hastalığıyla mücadele ediyormuş. Ne olduğunu bilmiyorum. Fakat mecburen annesine destek olmak ve üniversiteye gitme hayalini gerçekleştirebilmek için her gün çalıştığı o otobüse biniyor ve kararlı bir şekilde orada çalışmaya devam ediyor. Çalışkan, zeki ve hassas görünse de gerektiğinde ücret kaçakçılarını amansızca kovalayan sert bir yanı da olacakmış bu karakterin. Shin Ye-eun, Chonga Transport'ta karizmatik ve enerjik bir otobüs şoförü olan So Jong-hee'yi canlandıracak. Çok tatlı değil mi kızların böyle roller oynaması? Çok hoşuma gitti. Zorlu bir aile hayatı yaşamış kendisi ve bu çalıştığı yerde de istikrar buluyor ve orada başrol kadın karakterimizle tanışarak derin ve kalıcı bir dostluk kuruyormuş kendisiyle. Bir de Ho Nam-jun'un canlandırdığı karakter var. O çocuğu çok beğeniyorum bu arada. Kendisini ilk defa When the Phone Rings'te izledim. Şimdi de Lee Min-ho ile Gong Yoo-jin'in dizisinde oynuyor. Yani maşallah gerçekten görsel olarak çok hoş bir adam. Ho Nam-jun da bu dizide az önce anlattığım bu iki kızın ilk aşkı Han Jae-pil rolünü oynayacakmış. Bir mağaza müdürünün oğlu olacak aynı zamanda ve yakışıklı görünümü onu farklı kılıyor ve ona yakışıklı prens lakabını kazandırıyor demişler. Bu arada gerçekten çok hoş bir çocuk. Bayağı hak ediyor bu şeyde. Çok da zarif, asil bir görüntüsü var. O yüzden de çok beğendim ben aynı zamanda. Fakat Ho Nam-jun ayrıcalıklı dış görünüşünün altında hayatındaki çalkantılı bir evrende ilerlerken derin duygusal acılarla boğuşacakmış. Yakışıklı ve acı dolu bir hikayesi olan genç adamlar. Severiz böyle karakterleri ve hikayeleri. Tabii ki de muhtemelen Kim Da-mi ile eşleşecek. Zaten ikisi başrol diye biliyorum. Shin Ye-eun da ortak onu seven kişi olacağı için o da bir şekilde ilişkiye dahil olacak. Yine sağlam bir aşk üçgeni izleyeceğiz gibime geliyor. Bilmiyorum, tatlı geldi. Dediğim gibi özellikle 1980'lerde geçiyor olması benim çok hoşuma gitti. Ho Nam-jun da son zamanlarda
zamanlarda çok beğendiğim bir oyuncu olduğu için bu diziyi de izlerim gibime geliyor. Geçiyorum bir diğer habere. Park Seo-joon yeni bir romantik dizide rol alacak. Yapım ekibi 6 Ocak tarihinde Park Seo-joon'un JTBC'nin yeni dizisi Waiting for Gyeongdo'da rol alacağını onayladı. 20'li yaşlarında tanışıp aşık olan eski sevgililer Lee Gyeongdo ve Seo Ji-woo hakkında yeni bir romantik komedi dizisi olacak bu. Hayatları beklenmedik bir anda yıllar sonra yeniden kesişecek ve bu da romantizm ve mizah dolu bir hikayeye sebep olacak demişler. Park Seo-joon, Dongwon Il-bo'nun eğlence muhabiri Lee Gyeongdo'yu canlandıracak bu dizide. Ne egzantrik ne sıra dışı olan, ayakları yere basan bir kişiliğe sahip, aynı zamanda da ofis arkadaşlarıyla gayet normal ilişkiler kurabilen genç bir adam olacak bu. Bir zamanlar tutkulu bir aşk yaşadığı eski bir kız arkadaşı var. Onunla yıllar sonra yeniden bir araya geliyor. Fakat bir araya geldiğinde de o eskiden aşık olduğu kızın kocasının bir aldatma skandalına karıştığını öğreniyor ve haliyle bu şekilde bir araya geldikleri için de bizim çocuğun hayatı kaotik bir hal alıyor. Dizi tutkulu, inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıkları üniversite yıllarına dönüşlerle şimdiki zaman arasında gidip gelen karmaşık aşk hikayelerini konu alacakmış. Yani biz hem eski zamandaki yaşadıkları o ilişkilerini, o aralarındaki olanları izleyeceğiz. Bir yandan da günümüzde olanları izleyeceğiz. Böyle flashbacklerle gitgelli bir dizi olacak belli ki. Bu ayın başlarında da başrol kadın karakter için Won Ji-yeon'a teklif gitmiş ama belli ki henüz netleşen bir şey yok. Sadece Park Seo-joon netleştiği için onun haberini yapmışlar. Bu sayede dizi haberlerinin sonuna gelmiş oldum. Geçelim comeback haberlerine. NMIXX'in Mart ayında geri döneceği onaylandı. 22 Ocak'ta NMIXX'in Mart ayında yeni bir albümle geri dönüş yapacağı bildirilmiş. Bu rapora yanıt olarak da JYP Entertainment haberi doğrulamış. Fakat kesin bir tarih henüz netleşmedi demişler. Netleştiğinde de haberdar edeceklerini söylemişler. Bu geri dönüş NMIXX'in geçen yıl Ağustos ayında yayınlanan 3. mini albümlerinden bu yana yaklaşık 7 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacakmış. On and Off'un Şubat ayında geri döneceği bildirildi. Grubun adı ONF olarak yazıyor. Ben bunu ilk gördüğümde acaba İngilizce okunuşu işte ONF gibi falan mı dedim. O da çok saçma oluyordu. İnternette arattım baktım. Neyse ki Wikipedia'da On and Off yazıyor okunuşuyla alakalı. Ben de o yüzden böyle okuyacağım. Farklıysa da artık fanları kusuruma bakmasınlar. 20 Ocak'ta On and Off'un ajansı grubun geri dönüşüyle ilgili haberleri doğrulayarak şu anda Şubat ayında yeni bir albüm yayınlama hedefiyle hazırlanıyorlar demiş. Daha öncesinde de grubun resmi X ve YouTube hesaplarında sürpriz bir spoiler videosu paylaşılmış. Zaten o video aracılığıyla da yakın bir zamanda geri döneceklerini duyurmuşlar. Nihayet tarihi de ayı da netleşmiş oldu bu sayede. Geçen yıl Nisan ayında mini albümleri Beautiful Shadow'u yayınlamışlar ve onun ardından yaklaşık 9 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacakmış bu. Aynı zamanda grup Ağustos ayında enstrümantal albüm Infuse'la 7. çıkış yıl dönümlerini kutlamışlar. Yeni bir grupta değilmiş aslında. Bayağı da olmuş onlar çıkış yapalı ama benim çok bilmediğim gruplar bunlar, artık malum K-pop'la çok aram olmadığı için devam ediyorum. ITZY'den Yeji solo çıkışını gerçekleştiriyor. 17 Ocak'ta JYP Entertainment ITZY liderinin solo çıkışına hazırlandığına dair çıkan haberleri doğruladı. Fakat tıpkı diğerleri gibi evet solo çıkacak ama henüz çıkış tarihiyle alakalı kesin bir haber yok diye de açıklamayı sonlandırmışlar. Kesinleştiğinde de bilgilendireceğiz demişler. Ay da dahil olmak üzere çıkacağı zamanla ilgili ne yazık ki hiçbir şey bilmiyoruz. SM Entertainment yeni kız grubu Hearts to Hearts'ın çıkış tarihini duyurdu. SM Town Live 2015'te kız grubu için yeni bir teaser yayınlamış SM ve onun hemen ertesi günü 8 üyeli kız grubu Hearts to Hearts'ın 24 Şubat'ta çıkış yapacağını duyurdular. Bu SM Entertainment'ın aespa'dan bu yana 5 yıl sonraki ilk yeni kız grubu olacak. Big Bang'den G-Dragon'un Şubat ayında tam albüm çıkaracağı söyleniyor. Teen Asya 6 Ocak'ta GD'nin uzun zamandır beklenen tam albümünün Şubat ayında yayınlanacağını duyurdu. GD'nin şirketi olan Galaxy Corporation'dan bir temsilci de konuyla alakalı açıklama yayınladı. O açıklama şöyle: ajansın şu anda GD'nin Şubat ayında yayınlanacak solo albümü için planlar üzerinde çalıştığı doğru fakat henüz kesinleşmiş hiçbir şey yok demişler. Geçtiğimiz yıl G-Dragon 31 Ekim'de Power ve 22 Kasım'da Big Bang üyeleri Taeyang ve Daesung'un da yer aldığı Home Sweet Home adlı 2 ön yayın parçası yayınlamış. Diyorlar ki çıkacak olan bu yeni tam albümünde de bu 2 şarkı yine yer alacak. Eğer doğrulanırsa bu G-Dragon'un 2012'de Cup Deta'nın yayınlanmasından bu yana geçen 10 yıldan fazla bir sürenin ardından ilk tam albümü olacakmış. Cup Deta'nın nasıl okunduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yanlışsa da artık idare ediverin bir zahmet. BTS üyesi J-Hope Mart ayında geri dönüyor. 10 Ocak'ta ilk solo turnesinin programı yayınlandıktan sonra J-Hope bu baharda yeni bir albümle geri döneceğini duyurdu. Bangtan TV'nin
YouTube hesabında Yeni Bir Rüyanın Başlangıcı isimli bir video yayınlandı. Bu videonun içeriğinde de J-Hope'un yeni şarkılar hazırlarken çalıştığı anlar yer alıyordu. Ve bunun yanı sıra da Yeni Müzik Yolda 2025-03 şeklinde de bir paylaşımda bulunmuş kendisi. 03 dediği de zaten Mart'ı işaret etmiş olduğu için Mart ayında da J-Hope'un geri döneceği bu sayede kesinleşmiş oldu. Blackpink üyesi Jisoo geri dönüyor. 13 Ocak'ta Jisoo merakla beklenen solo dönüşü için gizemli bir teaser yayınladı. Teaser'ın içeriğinden çok bir şey anlaşılmıyor olsa da 14 Şubat diye bir tarih vardı içerisinde ve bu sayede biz Jisoo'nun 14 Şubat'ta geri döneceğini öğrenmiş olduk. Bu Jisoo'nun Mart 2023'te yayınlanan ilk albümü Me ve listelerde zirveye çıkan başlık parçası Flower'ın ardından yaklaşık 2 yıl sonraki ilk geri dönüşü olacak. Blackpink'ten solo olarak geri dönecek olan tek üye Jisoo değil. Jennie tam uzunluktaki solo albümüyle geri dönüyor. OA Entertainment 22 Ocak'ta Jennie'nin ilk stüdyo albümü Ruby'yi 7 Mart'ta yayınlayacağını duyurdu. Ruby, Jennie'nin Ekim 2024'ün başlarında yayınlanan Mantra adlı teklisi de dahil olmak üzere farklı türlerden 15 parçanın yer alacağı bir albüm olacak. Albümde ayrıca Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike ya da Fike, Dua Lipa, FKJ ve Kali Uchis gibi küresel sanatçıların yer alacağı şarkılar da olacakmış. Yani Dua Lipa dışında hiçbirisini tanımıyorum bu isimlerin ya. Gerçekten yabancı müziklerden o kadar uzaklaşmışım ki bunlar kim mesela? Childish Gambino kim? Kali Uchis kim? Sıfır. Dua Lipa hariç hiçbirisini tanımıyorum. Geçiyorum bir diğer habere. Ve nihayet geldik Ocak ayının marka itibarı sıralamalarına. Öncelikle dizi ve oyuncu listeleriyle başlayacağım. Daha sonra müzik listelerine geçeceğim. Ocak ayının dizileri arasındaki marka itibarı sıralamalarını okuyacağım önce. Kore İş Araştırma Enstitüsü 7 Aralık 7 Ocak tarihleri arasındaki verileri kullanarak 16 popüler dizi arasında yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada tabii ki de Squid Game 2. Başka bir dizi olması beklenemezdi. 2'de The Tale of Lady Oak. 3'te The Fiery Priest 2. 4'te Light Shop. 5'te When the Phone Rings. 6'da Iron Family. 7'de Moving. 8'de Cinderella Game. 9'da Family Matters. 10'da da Who Is She dizisi varmış. Ocak ayının dizi oyuncuları arasındaki marka itibarı sıralamasını da okuyacağım hemen. Kore İş Araştırma Enstitüsü 9 Aralık 2024, 9 Ocak 2025 tarihleri arasındaki verileri kullanarak 50 oyuncu arasından yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada tabii ki de yine bir Squid Game oyuncusu Lee Jong-jae. 2'de Cho Young-woo, 3'te Kim Nam-gil, 4'te Lim Ji-yeon, 5'te Yoo Yoon-sok, 6'da Ju Ji-hoon, 7'de Lee Byung-hun, 8'de Chae Soo-bin, 9'da Jong Yumi, 10'da da Lee Soo-yeon yer almış. Geçelim şimdi müzik listelerine. Ocak ayının kız grupları arasındaki marka itibarı sıralamasını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 12 Aralık 2024, 12 Ocak 2025 tarihleri arasındaki verileri kullanarak kız grupları arasından yaptılar bu listeyi. 1 numarada Blackpink, 2'de aespa, 3'te IVE, 4'te G-Idol, 5'te Twice, 6'da Lee Seraphim, 7'de Oh My Girl, 8'de Red Velvet, 9'da Baby Monster, 10'da da NMIXX yer almış. Şimdi bunun bir de erkek grupları arasındaki marka itibarı sıralamasını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 11 Aralık 2024, 11 Ocak 2025 tarihleri arasındaki verileri kullanarak erkek gruplarının arasından yaptılar bu listeyi. 1 numarada Seventeen, 2'de BTS, 3'te Big Bang, 4'te NCT, 5'te Stray Kids, 6'da ENHYPEN, 7'de TWS, 8'de The Boys, 9'da SHINee, 10'da da EXO yer almış. Hemen bir de üyelerin arasındaki marka itibarı sıralamalarını okuyalım. Önce Ocak ayının kız grubu üyeleri arasındaki marka itibar sıralamasıyla başlayacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 19 Aralık 2024, 19 Ocak 2025 tarihleri arasındaki verileri kullanarak 712 tane kız grubu üyesi arasından yaptılar bu listeyi. 1 numarada Blackpink'ten Rosie, 2'de aespa'dan Karina, 3'te IVE'dan Jang Won Young, 4'te Blackpink üyesi Jennie, 5'te ITZY'den Yuna, 6'da IVE üyesi An Yujin, 7'de aespa'dan Jiselle, 8'de Blackpink'ten Lisa, 9'da Blackpink'ten Jisoo, 10 numarada da ITZY'den Ryujin yer aldı. Bir de son olarak Ocak ayının erkek grubu üyeleri arasındaki marka itibar sıralamasını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 18 Aralık 2024, 18 Ocak 2025 tarihleri arasındaki verileri kullanarak 745 erkek grubu üyesi arasından yaptılar bu listeyi. Şu rakamlar beni her seferinde şaşırtıyor. 712, 745 korkunç. İlk 10 şöyle. 1 numarada Astro'dan Cha Eun-woo, 2'de Big Bang'den G-Dragon, 3'te BTS'ten Jin, 4'te BTS'ten Jungkook, 5'te BTS üyesi Jimin, 6'da Rise üyesi Wonbin, 7'de SHINee'den Key, 8'de NCT'den Doyoung, 9'da EXO'dan Baekhyun,
10 numarada da Vanavan üyesi Kang Daniel varmış ve bu sayede de Ocak ayının bütün haber bülteninin de nihayet sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda high puanı diye bir şey var biliyorsunuz ki. Lütfen bu videoya da high puanı vermeyi unutmayın. Umuyorum atladığım, es geçtiğim bir haberde olmamıştır. Elimden geldiğince bütün önemli haberleri de almaya çalıştım. O zaman yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.